Arkadaşlar, herkese iyi pazarlar, iyi akşamlar. İslam Hocam merhabalar. Sesiniz kapalı. Bu arada onu söyleyeyim. Evet, Tamam. merhaba hocam. İyisiniz inşallah hocam. Hayırlı pazarlar size de. Sağ olun hocam. Çok şükür iyiyiz, hamdolsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Yani bir pazar gününde böyle zamanınızı ayırıp bizim davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle onu Sağ olun söyleyeyim. hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim böyle bir ortama beni de davet ettiğiniz için. Ben İnşallah güzel bir teşekkür ederim söyleşi tekrar. olur. İnşallah ben güzel olacağını inanıyorum. Şimdi ben kendi YouTube kanalımda genelde IT sektörüyle ilgili değişik rollerde bulunan insanları davet etmeyi, insanlara hani IT dünyasının farklı yerlerinde olan insanların kendi perspektiflerini aktarmalarına gayret ediyorum, öyle söyleyeyim. Farklı farklı alanlardan davetlerde bulunuyoruz. Ben LinkedIn paylaşımında da söylemiştim. Ben de hani bir bootcamp'te çalışıyorum ve bootcamp'ler aslında IT dünyasında sektör değiştirmek isteyen insanlar için iyi bir geçiş imkanı tanıdılar. İyi bir eğitim veriliyor. E, Elimizden geldiğince ondan sonra insanların IT dünyasına girebilecekleri eğitimi ve orada rahatlıkla çalışabilecekleri seviyede bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Ama yani işe girişler sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Hı. Sadece hani bilgiyle olmuyor. İnsanların connection'ları, bağlantıları, referansları da çok önemli oluyor. Bu konuda canlı örnekler, onları cesaretlendirecek örnekler çok çok önemli oluyor. Zero to Heroes'da hani başından itibaren ben de misafir olarak gelmiştim. İlk Evet, toplantılarınızı evet. hatırlıyorum. Evet. Gerçekten bu konuda çok çok önemli bir rol yapıyor. Ben önce hani kısaca İslam Günebakan kimdir? Ondan sonra IT sektörüyle nasıl bir ilişkisi vardır ve hani Zero to Heroes'un hikayesi nasıl başladı? Onu sormak istiyorum öncelikle. Evet hocam, teşekkürler. Çok kıymetli hakikaten bu tür söyleşiler. Hani insanlara moral, motivasyon ve örnek ufuk vermesi açısından. E, Biz hocam, ben İslam Günebakanı olarak işte 6 yıldır Almanya'dayım. Hani Türkiye'de üniversitede öğretim görevlisiydim işletme alanında. Doktoram falan vardı ama diplomamı alamamıştım. Buraya geldim. İlk hedefim işte doktoramı tekrar burada yapma oldu. Onun üzerine bayağı hani uğraştım. İşte bir profesör oldum üniversiteden falan. E, Ve burada benim hani geldiğimden beri benim savunduğum şey böyle akademik geçmişi olan veya belli bir üniversite mezunu arkadaşların daha böyle kalifiye iş yapması, işte tecrübelerini, bilgilerini, birikimlerini burada da yeni geldiğimiz bu ülkede aktarmamız. Hep onu söyledim, onu savundum. Ee, Bir iki tane profesörden kabul aldım doktora için burada. Ciddi bir heyecan oldu bizim için. Akademik anlamda ilerlemek adına. Hatta burada böyle yerel gazetelere falan çıktık, röportaj falan yaptılar yani. Böyle işte gelmiş buraya entegre olmuş, şey yapmış falan diye. Fakat işte korona zamanı falan girdi o dönemde. Çok bir de baktım sıkıyor yani. Çok da o alanda ilerlemeyeceğimi kanaat getirdim. Bir arayışa girdik. Tabii o dönemde hep iş başvuruları da yapıyordum bir aradan. Yani 2-3 seneden beri devamlı akademik anlamda olsun. Normal işte işletme mezunlarının yapacağı şekilde iş ilanlarına başvurdum. 100'e yakın belki başvuru yapmışımdır ama doğru düzgün mülakata bile çağrılmadım yani. Hani o kadar background'a rağmen hani tecrübe var, işte eğitim var, şu var, bu var. Sonra hani benim IT'ye ilgim zaten vardı çok önceden beri. Hatta diyordum ki keşke üniversite elektrik, elektronik falan veya bilgisayar mı okusam diyordum. Bir şekilde bu IT bootcamp'leri dediğiniz gibi yeni başlamıştı. Korona döneminde birkaç arkadaş katıldı. Hani biz de tabii bilmiyorduk. Hani daha önceden tavsiye eden arkadaşlar oluyordu ama sonradan neticeler alınmaya başlayınca arkadaşlar böyle çok çok farklı alanlardan hani işlere, güzel işlere girmeye başladı. Biz de IT düşündük. IT'ye ben karar verdikten sonra işte sizin instructor olduğunuz kursa ben de dahil oldum. Hakikaten daha önce farklı bir şey dedim. Hani İngilizce alayım diyordum. Sonradan sizin kursa gelince olayı böyle bambaşka bir boyuta taşındı. Yani sizin o enerjiniz, neşeniz yani
Güzel. insanın içine çekti yani olayı insanın içine çekiyor. Orada bayağı bir güzel Java temeli oturmuş oldu işin esasında. Ondan sonra hani ben karar verince IT alanında dedim ya burada bana yol gösterecek birileri de ihtiyaç duydum açıkçası. Yani dedim ben hani derya deniz bir sürü yani developer tamamen full stack Java developer olarak başladım kursa ama onun içinde bile bir sürü alanlar var yani. Sağ olsun bir arkadaşımız dedi tamam ben sana yardımcı olayım, yönlendireyim. Dedim ama düzenli görüşelim. Beni yönlendir falan. Görüşmeye başladık. Sağ olsun onun vesilesiyle, onun yönlendirmesiyle işte devam ettik ve bana bir staj yeri ayarladı. Staja başlamama vesile oldu. O çok etkili oldu. Daha sonra da işte bu kursta Java kısmı bittikten sonra biz backend kısmını yaptık. O da bir proje falan yazdık. Proje yazdıktan sonra ben av arkadaşının da yine tavsiyesiyle hemen iş başvurusuna başladım. Ve onun referansıyla onun çalıştığı yere başvurdum. İlk başvurumdu bu alandaki ve ilk başvuruda hemen görüşmeye çağrıldım ve çok hızlı bir şekilde bir hafta içerisinde işe alındım bilgisi geldi. Yani ya ben Süper. yani öyle Süper çok valla. Evet. evet yani teknik manada çok da böyle her soruya cevap vermedim yani ama bilmiyorum artık ihtiyaç mı fazla veya işte bizim background'dan dolayı mı e, referanstan dolayı mı bilemiyorum halen neden olduğunu. Ama sonradan baktım sadece bende değil başka böyle duyuyoruz etrafta doğru düzgün e, dili halledememiş arkadaşlar bile rahat rahat hızlı bir şekilde işe girmeye başlıyorlar. Ve burada bir arkadaşlarının da yine çevremdeki benim gibi IT'ci sonradan IT'ye girenler, daha önceden eskiden IT'de olanların arkadaşlarına yönlendirmesiyle dedik ki ya biz bunu neden böyle bir kurumsal hale getirmeyelim? Hatta onların teklifi başta bir dernek kuralımdı. Almanya'da dernek işleri meşhurdur, yoğundur. Ama hani ben dernek kurana biraz ilk başta sıcak bakmadım. Çünkü çok bürokrasi istiyor çok böyle resmiyet falan dedim yani gerek yok. Biz dedim hani bir şekilde bir iletişim sağlamaya çalışalım arkadaşlarla. Ve görüşmelere başladık. Hani online 5 arkadaş, ikisi farklı şehirde, üçü buradaydı. E, Farklı insanları davet ettik fikir almak için, yönlendirme almak için ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz falan diye. Böyle bir IT network oluşturmak istiyoruz. Hani çalışan, yani IT alanına girmiş olanlar olsun falan diye. Orada işte dedik yani bu işi başı, sonu, çerçevesi, bir sınırı, bir şey belli olsun. Yani böyle e, hadi ben bir işte grup kurdum, hadi herkes gelsin şeklinde değil de belli ilkeler belirledik, belli prensipler belirledik, belli bir yol yöntem belirledik. Ve işte yavaş yavaş şeyleri oluşturmaya başladık. O dediğiniz gibi biz görüşmeye başladıktan 2-3 ay sonra ilk etkinliğimizi burada Ingolstadt'ta yaşadığım şehirde yaptık workshop şeklinde. Orada çok güzel katılım oldu. Sizler de gelmiştiniz ve çok güzel fikirler ortaya çıktı. Onları da aldık, değerlendirdik. Ee, Ve bu işe başlarken hani bazı şartlar, standartlar belirleyelim dedik. Birincisi yani bir network oluşturmak istiyoruz ama bizim bu oluşturacağımız network'ün diğerlerinden farkı ne olacak? Yani bakıyoruz ki birçok bu alanda kurulmuş güzel faydalı işler yapan Slack grupları var. Discord grupları var. Bilmem işte WhatsApp grupları, Telegram grupları var. Orada insanlar tecrübelerini paylaşıyor, birbirine yardımlaşıyor, işte bir şey olduğunda şey yapıyor falan. Çok güzel. Fakat biz dedik öyle olmasın. Yani o da tamam bir fayda sağlıyor ama biz daha çok birebir iletişimi ön plana e, getirelim. Yani insanlar birbirine dokunsun, bir araya gelsin, tanışsınlar, kaynaşsınlar. Yani network o şekilde oluşur, kurulur. Yoksa hani ben bir grupta bir şey sorayım, bir cevap alayım, tamam güzel ama devamı olmuyor. Dolayısıyla biz bütün bunları böyle göz önünde bulundurarak belli şartlar koyduk. Dedi ki birincisi bizim bu oluşturacağımız bir IT community oluşturalım. Bu IT community'de sadece IT'ciler olsun. Yani bir şekilde IT kursu alan veya IT alanında işte burada Ausbildung dönüyor. Mesleki eğitim yapan, Weiterbildung yapan, Umschulung yapan, ne deriz, studium yapan neyse yani. IT'ye iştigal edecek yani bir şekilde. İş arayan veya çalışanlar yani IT alanında çalışanlar.
Bunlar biz sadece hedef kitle olarak belirleyelim. Yani çünkü IT alanına girmek isteyen çok insan var, işte araştıran çok insan var. Onlar dedik hani faydalanıcı olarak kalsın. Hani onlar direkt gruplarda bulunmasın, içerimizde bulunmasın ama onlara yönelik biz hizmetler sunabiliriz. O ayrı mesele. Ama bizim gündem hani IT alanına giren insanın gündemi biraz daha farklı. Ve burada dedik yani öncelikli amacımız işte birçok arkadaşımız bu alana giriyor ve ne için giriyor? Hani güzel iyi bir iş meslek edinmek için giriyor. Yani buna biz nasıl bir katkı sunabiliriz? Yani biz eğer çalışan arkadaşlarla iş arayanları, işte kurs yapanları bir araya getirirsek, bir network oluşursa, hani bende olduğu gibi mesela işte referansla böyle başvuru yaptırabilir miyiz? Veya mentörlük hizmeti sunabilir miyiz? Arkadaşlara böyle birebir danışmanlık yaptırabilir miyiz diye. O amaçla başladım. Ve diğer bir şartımız da yani birincisi IT alanında olmuş olması gerekiyor. İkincisi de mevcut bir üyenin teklifiyle, referansıyla, davetiyle yeni üye kabul edelim dedik. Yani bu da burada da amacımız yani şey değil hani böyle kapalı dar bir yapıda kalalım şeklinde değil de bu bir yer hatırlarsanız Gmail'in çıktığı zaman böyle yapıyordu. Hani Gmail hesabı açabilmeniz için mevcut Hı hı. Gmail adresi olan birisi sizi davet etmesi gerekiyordu. O da geliyordu. Hani biz de öyle bir sınır getirelim dedik. Ve birebir iletişim etkili olduğu için, önemli olduğu için böyle ya işte bakın biz böyle bir community kurduk, bizim grubumuz şurada, hadi herkes gelsin diye böyle toplu duyuru, toplu şey yapmayalım dedik. İnsanlar görsün, baksın, bilsin, tanısın, anlasın ve birebir görüşsün, anlatsınlar. O şekilde davet etsinler diye tasarladık. Ve o da yine o ülkemiz de yine aynı şekilde devam ediyor. Ama dediğim gibi burada referanstan kasıt hani belli bir millete ait insanlar gelsin, belli bir inanca ait insanlar gelsin anlamda değil. Sadece yeni girecek üyelerin, yeni girecek davet edecek kişilerin işte mevcut üyelerin bildiği, tanıdığı işte referans olabilecek Sektörden olan, kişileri evet, insanların sektörden olması. Evet. olan kişilerden olması. Yoksa her dilden, her renkten, her milletten, her inançtan insanlar gelebilir, dahil olabilir. Onda bir problem yok. Halihazırda zaten şu an tam çoğunluğu Türkiye'den, işte Türkçe konuşan insanlardan oluşuyoruz ama Hintlisi de var gruplarımızda. Yani Afrikalısı da var, Nijeryalısı da var, Almanı da var. Yani yavaş yavaş o çeşitlilik de inşallah artacak. Ama tabii ki başlangıçta işin doğası gereği biz böyle kendi bildiğimiz, tanıdığımız, kendi dilimizden insanları e, davet etmiş olduk. O başvuru formumuz var mesela. O başvuru formunda referansı belirtiyorlar, o bize düşüyor. O gelen başvuru formuyla biz mail atıyoruz, iletiyoruz ve o şekilde gruplarımda dahil oluyor. Yani burada işte dediğim gibi belirlediğimiz şeylerden birisi IT alanında olması, ikincisi de referanslı olmasıydı. Peki biz burada iletişim kanalı olarak ne kullanalım? Yani Slack mi kullanalım, Discord mu, Telegram mı, WhatsApp mı, Signal mi, bir sürü şeyler var, araçları var. Burada da yine bizim için öncelikli olan şey birebir iletişim, etkileşim olduğu için WhatsApp'ı kullanalım dedik yani. WhatsApp grupları oluşturalım dedik. Ve WhatsApp grupları kurmaya başladık. Burada tabii yine dediğim gibi birebir etkileşime önem verdiğimiz için hani online'ın imkanları çok fazla. Hani online dünyanın her yeriyle çok rahat iletişim kurabiliyorsunuz. Bütün işlerinizi halledebiliyorsunuz. Ama o da şeyi biraz azaltıyor ve öldürüyor gibi. Yani böyle bir sıcak ilişkiler. Yani bir yüz yüze buluşmanın sıcaklığını vermiyor yani online. Onun için dedik ki biz hani lokal, yerel gruplar oluşturalım. Yani şehir şehir, bölge bölge, eyalet eyalet veya işte şimdi ülke ülke gruplarımız oluşuyor. Ve orada insanlar hani birbirini tanıyor, işte belki davet ediyor, belki görüşüyor, buluşmalar düzenliyoruz falan. Bu şekilde o network'ü kurmaya, oluşturmaya, geliştirmeye gayret ediyoruz yani açıkçası. Güzel bir Yani şey bence. evet. Yani sizin güzel bir tabir vardı. Ben aslında onu da çok tutmuştum. Onu da sormak istiyorum. Sosyal girişim demiştiniz. Yani o bence gerçekten önemli bir şey. Hani insanlar ekonomik olarak şirket anlamında bireysel girişimlerde bulunabiliyorlar. Çok başarılı işler de yapabiliyorlar ama artık toplumlarda günümüzde sosyal ondan sonra girişimler de çok önemli oluyor. Sizin aslında bu yaptığınız da güzel bir sosyal girişim örneği.
Evet. İsterseniz siz biraz daha bunu açabilirsiniz. Yani sosyal girişim nedir? Evet. Zero to Heroes'un sosyal girişim midir? Bu kısımları da anlatırsanız sevinirim. Evet hocam teşekkürler. Yani hakikaten önemli bir konu. Biz de yeni fark ettik. Yani kuruluşumuzdan bir yıl sonra bizim aslında yapmaya çalıştığımız işin bir sosyal girişim olduğunu anladık. Bunu anlayınca da yani ben hep şeyden dert yanıyordum. Ya ben insanlara anlatamıyorum hani ne yaptığımızı, ne yapmaya çalıştığımızı, niçin yapmaya çalıştığımızı ben hani anlatamıyorum diyordum. Anlatamayışımızın sebebi aslında buymuş. Yani bizim bir sosyal girişim olmamızmış. İşin hakikati başta dedim ya biz görüşmeye başladık işte insanlara davet ettik. Davet ettiğimiz insanlardan hiçbiri ya bu iş çok iyi, çok güzel tutar işte yapar gidersiniz falan demedi yani. Ya ne gerek var dedi. Ne ihtiyaç duyuyorsunuz ki dedi. Ya bu iş dedi olursa ticari olur dedi. Yani bir insanlara gönüllü bir şey yaptıramazsınız falan dendi. Biz de tabii ki ister istemez tereddüt oluşturuyorsun ama yani bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında hem gönüllü olsun, insanlar katkı sunsun, birbirine dayanışma içerisinde, yardımlaşma, paylaşma içerisinde olsun. Hem de sürekliliği olsun. Yani bu belki gelir getirici işler de ortaya çıkacak zamanla. O işler de bu işi devam ettirsin diye düşünüyorduk. E, Yani sosyal girişim olayıyla, kavramıyla karşılaşınca bizim bir sosyal girişim olduğumuzu gördük. Çünkü biz sadece hani gönüllü ücretsiz bir iş yapalım diye çıkmadık yani. Biz kendi piyasamızı, kendi işimizi kendimiz oluşturalım. Hani arkadaşlarımızı geliştirelim, piyasaya adapte edelim veya piyasada hani gerekli olan ihtiyaçları, şeyleri biz karşılayalım falan diye. Burada ben size müsaadenizle bir sosyal Tabii, girişimciliğin tanımını okuyayım. E, Kısa bir şey. Neymiş tabii ki sosyal tabii. girişimcilik diye. Ben hani bunu görünce baya bir araştırdım üzerine baktım. Diyor ki sosyal girişimciliği nasıl tanımlayabiliriz? İş dünyasının yüzünü değiştiren girişimciler gibi sosyal girişimciler de toplumsal dönüşümün değişim araçlarıdır. Yani birisi iş dünyası, birisi toplumu dönüştürüyor. Öncelikle toplumsal sorunları maddi fayda ve kar ön planda olmaksızın çözümlemeyi ve problemi ortadan kaldırmayı hedeflerler. Tıpkı ticari girişimciler gibi başkalarının göremediğini görerek yeni fırsatlar yaratırlar, sistemleri değiştirirler ve yeni yaklaşımlar bularak toplumun önemli sorunlarına çözüm getirirler. Yani bizim de buradaki en önemli sorunumuz kalifiye insanların kalifiye işlerde çalışamamasıydı. Bu vesileyle işte bootcamp'ler ciddi bir ivme kazandırdı, ciddi bir ortam imkan sundu. O bootcamp'lerin oluşturduğu bu fırsatı biz değerlendirip ne yaptık? İşte bunları bir an önce iş sahibi yapmaları için motivasyon, network, işte mentoring, referanslı iş başvuruları gibi hizmetler başlattık. Diyor ki mesela sosyal girişimciler bu yolculuklarında çok farklı araçlar kullanırlar. Bazıları hiçbir kurum kurmadan toplumsal harekete liderlik yaparken. Yani biz dedim ya başta biz dernek olarak kurulmak şeyimiz vardı ama dedik ya biz şu an bir duralım, bir görelim, bir bakalım. Yani herhangi bir resmi bir yapımız yok yani şu an. Bir dernek değiliz, bir şirket değiliz. Sadece bir topluluğuz, bir inisiyatifiz. Yani bunu mesela söylüyor. Bazıları sivil toplum kuruluşları, bazıları kooperatif, bazıları ise sosyal girişim adı verilen sosyal fayda amaçlı şirket yapılarıyla çalışırlar diyor. Ve mesela yine bir okuduğum bir şeyde diyor ki sosyal girişimciler diyor balık vermez diyor. Yani hayır kurumu gibi işte al Hı sana hı. şunu hadi işine git demez. Balık tutmayı da öğretmez diyor. Ne yapar? Sosyal girişimciler diyor topyekün balıkçılık endüstrisini dönüştürürler diyor. Ya İyiymiş. Evet. evet yani bizim de amacımız o. Biz topyekün bu IT alanındaki arkadaşlarla bu işi ele alıp atıyorum yarın biz şu an dernek çalışmalarımız başladı. Tüzüğümüz taslağı hazır. Şu an Alman kurumlarıyla da görüşüyoruz. Yani destek aldığımız yerler var. Bize yol gösteren, danışmanlık yapan Alman kurumları var. Devlet desteği de veriyorlar. Yani o noktada görüşüyoruz. Burada şimdi biz bu resmi yapıya kavuşunca yani bir dernek olunca veya GGM, gemeinnützig yani toplum yararına bir yapıya dönüşünce ondan sonra biz topyekün arkadaşlarla bir IT piyasasında yani hem işe yerleştirme noktasında hem insanların kendisini geliştirmesi için işte yazılım projesi geliştirme noktasında hem belki de işte ihtiyaç duran training
eğitimler, kurslar noktasında biz ciddi bir rol oynayacağız yani o noktada. Ve İnşallah. biz hani biz şuna inanıyoruz, hani biz Gemeinnnützig olduğumuz için, toplum yararına non-profit, kar amacı gütmeyen bir yapıda olacağımız için e, biz bir çatı yapı kurmak istiyoruz açıkçası aslında. Yani burada atıyorum kurs vermek isteyen de gelecek, bizden faydalanacak. Proje yapmak isteyen, freelancer olarak çalışmak isteyen de gelecek, bizden faydalanacak. İşte veya recruiter firmaları, yani işe eleman bulmak isteyen, eleman satmak isteyen, oradan para kazanmak isteyen firmalar da gelecek bizlerle beraber çalışabilecek bir yapı. Yani böyle partnerliklerle, işbirlikleriyle hem işte zero'lara hem hero'lara böyle fayda sağlayacak şekilde bir yapı kurmak istiyoruz. Ve insan, bizde her şeyi hazır bulacak. Yani mesela bir freelancer bir iş yapmak istiyorsunuz mesela. Bir web tasarımcısınız veya işte proje geliştirmek istiyorsunuz. Sizin hani resmi olarak bir şirket kurmanız lazım. Bilmem, bir sürü işte ıvır zıvır şeyle uğraşmanız lazım. Teknik ihtiyacınız var. Biz bunu sağlayacağız. Yani size resmi altyapıda sunacağız. Size teknik altyapıda sunacağız. Size eleman, insan kaynağı da sunacağız. Belki marketing noktasında da şey olacağız. Yani bir isim olma, bir marka olma. Yani yarın şu an mesela Wise Quarter bootcamp'leri var. İşte sizin de orada çalıştığınız biliyoruz. Hı. Orada sağ olsun Nihat Hocam'la ben bahsettim, dedim hocam böyle, zaten siz de gelmiştiniz Nihat Hocam'la beraber. Dedim hocam, yani bize ne gibi katkı sunabilirsiniz? Dedi biz sizin web sitenizi yapabiliriz. Çok Hı. güzel. Hani bizim tam bir sürü belki IT'ci var, web siteci var ama yani bu işi böyle oturup da mesai harcayacak, kafa yoracak, uğraşacak sınırlı sayıda belki elemanımız var. Hocam sağ olsun hemen web sitemizi yaptık, geliştirdik. Çok güzel oldu. Ve şimdi onlardan şey de mesela talep ettim ben o sırada. Dedim ki ya bir eleman arama portalı yapalım web sitesine. Yani firmalar gelsin, orada bizdeki elemanları bulsun, görsün, baksın. Onlarla arasındaki iletişimi biz sağlayalım. Ama tabii elemanlar bilgilerini girerken orada bütün bilgilerini girecekler, fakat görüntüde yani şey olmayacak. İsmi, resmi, cismi hiçbir şey olmayacak. Yani iletişim bilgisi herhangi bir şey olmayacak. Firma oradan sadece becerilerine göre, skills'lere göre veya tecrübelerine göre seçecek. Diyecek ki bana işte tester lazım, bana developer lazım, bana şu lazım, bu lazım diyecek. Ona göre onları seçecek ve biz o arkadaşları hazırlayacağız, görüşeceğiz. O firmaya aradaki bağlantıyı sağlamaya çalışacağız. Bu vesileyle belki yarın hani firma bizden aldığı elemandan memnun kalacak. Yani biri alacak, iki alacak, üç alacak. Ondan sonra belki ihtiyaç duyduğunda ilk şey yapacağı adres bizimkiler, yani bizim community, bizim yapı olmuş olacak. O noktada biz işte markalaşma, burada tabii kendimize güveniyoruz. Niye? Çünkü e, bizim içimizde bulunan üyelerimiz referansla gelen, birbirlerini tanıyan insanların oluşturduğu bir yapı olduğu için yani zaten orada böyle e, belki sorun çıkarabilecek, ters, işte farklı mülazalarla, farklı şeylerle bulunan insanlar belki daha olacaktır mutlaka da daha nadirden olacak. O yüzden yani güçlü bir şeyimiz olacak. Ayrıca firmalara mesela şey ortamında sunacağız. İş ilanı verme portalı da istedik. O da şimdi hazırlanıyor. Firmalar girecekler ilanlarını orada. Bizim üyeler de bakacak. Orada uygun Bu ilanlara aslında çok daha başvurabilecekler güzel bir yani. şey. Yani Evet. e, neticede insan kaynağını işverenlere açmaktansa hani Evet. işverenlerin ilanlarını alıp uygun olanların sizin referansınızla başvurmaları daha güzel olur. Bu arada YouTube'dan bir soru gelmiş. Soruyu da cevaplayalım. Hani belki yanlış anlaşılmalar da olabilir. Diyor ki kar amacı gütmeyen bir yapı olduğunuzu söylüyorsunuz ama diyor aracılık hizmeti vereceğiz, eğitim vereceğiz diyorsunuz. Neticede diyor bu bir ticaret ilişkisi olmuyor mu? Olmuyor arkadaşlar. İslam Beyler verdikleri eğitimler ücretsiz eğitimler. Yani neticede bir bootcamp değil. Yok, ücretli de Kendisi tabii olabilir. söyledi az Ücretli de önce. olacak hocam. Hı hı. O şöyle anlaşılıyor. Yani şimdi karla gelir kavramı maalesef bizim toplumda veya bizim anlayışımızda tam oturmamış durumda. Yani şimdi biz gemeinnützig olacağımız için, gemeinnützig toplum yararına bir yapı kuruluşu olacağımız için ne olacak? Biz gelir getirici faaliyet bulunduğumuz, elbette ki bizim sürdürülebilir olmamız için, devamlı olmamız için biz recruiting hizmeti vereceğiz. Firmalara eleman satacağız, para alacağız.
Biz proje geliştireceğiz. O projeyi firmalara satacağız. Para kazanacağız. Kurs açacağız. O kursları ücretli yapacağız. Onlardan para kazanacağız. Para kazanmada problem yok. Para almada, gelir almada problem yok. Ama biz burada elde ettiğimiz karı, yani giderler düştükten sonra gelen kalan parayı ne yapacağız? Yine bu ferahın içerisinde, resmi yapı içerisinde, çatı içerisinde bu para yeni projelere yatırım olarak dönecek. Yani yine toplum yararına bunlar kullanılacak. Niye? Çünkü yasayla kendimizi bağlamışız. Yani biz şeffaf, hesap verebilir, resmi bir gemeinnützig dernek olarak, yapı olarak, ya ben mesela Almanya'daysa, mesela o soruyu soran arkadaş, Caritas'ı göz önünde bulundursun. Diakoni'yi, Malteser'i göz önünde bulundursun. Şimdi bu adamlar hizmet yapmıyorlar mı? Bu adamlar gemeinnützig değil mi? Toplum yararına çalışmıyorlar mı? Çalışıyor ama bir sürü insan çalıştırıyor. Bir sürü binaları var. Yani bu nasıl dönüyor? Yani gelir olmadan, para olmadan bu işler döner mi? Dönmez. Ama kimi zengin ediyor? Caritas veya Diakoni sahibi kim? Var mı sahibi? Yok. Yani aynı şekilde biz de burada bu Zero to Heroes'un elde ettiği gelirler falanın cebine filanın cebine girmeyecek. Kimseyi zengin etmeyecek. Kimse bu yoldan buradan alıp da işte malı götürmeyecek, yani tabiri caizse yani. Yani onun için zaten hani şu anki işte sosyal girişim olmasının altındaki yatan en büyük etken neden de bu yani. Ticari girişimlerden ayıran en büyük şey bu. Hani biz bu yola çıkarken para kazanalım düşüncesiyle yola çıkmadık. Ya bu işte kar elde edelim, işte bu şirket kuralım, işte şöyle böyle yapalım diye çıkmadık. Biz insanlara faydalı olalım. Bunlar hep beraber olursak çünkü. Yani Zero'suyla, Hero'suyla, Bootcamp'iyle, bilmem kampanya firmasıyla, şirketiyle, devlet kurumu hepsiyle hep beraber bir topyekun bir şey yaparsak o zaman ancak hani bir değer ortaya çıkarız, bir piyasa, bir iş şeyi oluştururuz. Dediğimiz için yani. Şöyle, ben bu Yani. konuda şöyle düşünüyorum açıkçası. Hani bir zamandır da biliyorsunuz hem bu eğitim sektöründe hem de uzun zamandır yazılım dünyasındayım. Genelde şöyle yapıyorum. Biz mesela bootcamp'iz. İşte bootcamp yaparken bazı öğrencilerim diyor ki hocam mesela İngilizce kursu da verseniz. Mesela diyelim. Çünkü hani sektörde İngilizce kursu da bir ihtiyaç. Doğru. Hani bizim öğrencilerimizin de İngilizce kursuna ihtiyacı var mı? Var. Veyahut işte şimdi diyelim ki işte staj yaptıran firmalar var. Ondan sonra diyorlar ki hocam siz de mesela staj yaptıran bir firma yapsanız ya da şirketlere danışmanlık yapsanız. Tamam, bunların hepsi var. Ama ben şöyle düşünüyorum. Ben kendimi diyorum ki biz şirket olarak, Wisequarter olarak eğitim alanında, ondan sonra bootcamp'ler alanında uzmanlaştık. Bunu şunun gibi düşünün diyorum. Biz mesela Alaçatı gibi bir yerde hani butik bir oteliz. Yaptığımız iş belli. Butik oteliz. Gelen misafirlerimize aileden birisi gibi hissettirecek güzel, sıcak bir ortamda bir bootcamp eğitimi veriyoruz. Ama şimdi her gelen turist restorana da ihtiyacı var. O zaman bir de restoran açalım. Ondan sonra diyelim ki bu gelen turistlerin işte yatla geziyorlar falan. Bir de yat kiralama hizmeti açalım. Ya buna gerek yok. Neticede piyasada birçok iş var, birçok alan var ve gerçekten de insanların e, hedeflerine gitmesi için onlara yardımcı olabilecek çok fazla alan var. Dolayısıyla ben şöyle diyorum, biz oteliz ama bak bildiğimiz şurada restoranlar var. İsterseniz o restoranlardan faydalanabilirsiniz. Hatta bizim anlaşmamız var. Bizden gidiyorsanız %10 indirim yaparlar size mesela diyelim. Evet. Yat kiralayacaksanız tanıdığımız şu firmalar var diyebileceğimiz bir sizinkisi özel bir community. Biz de bu şekilde bir network oluşturalım. Çünkü dediğim gibi bu network ne kadar büyürse hepimiz için faydalı bir network oluşmuş oluyor. Yani dediğiniz gibi şimdi mesela 60'lı yıllardan beri Almanya'ya birçok insan geliyor ve bu insanlar genelde işte fabrikada işçi olmuşlar. Hani birazcık daha ekonomik durumu olanlar dönerci açmış. Ondan sonra hani çok büyük iş adamı olanlar da olmuş ama azınlıkta kalmışlar. Şimdi IT sektörü öyle değil. IT sektörü insanları direkt belirli bir kariyerden başlattırıyor aslında. Gerçekten hani toplumda hani parmakla gösterilebilecek belirli bir yüzdenin üzerinde olan geliri açısından da konumu açısından da statüsü açısından da belli bir yere getiriyor. Bence bu çok iyi bir şey. Yani mavi yakalı değil, beyaz yakalılar gibi olmuş oluyorsunuz. Yani gerçekten idareci olabilecek, yönetici pozisyonunda olacak insanlar oluyorsunuz. Ve bunun ne kadar çok
sayısal olarak çoğalırsak, network'ümüz ne kadar genişlerse bu kadar çok etkili oluruz diye düşünüyorum ben. Yani Almanya'da şu anda IT sektörü inanılmaz canlı. Hani biz bunun üzerine de belki konuşuruz. Çok ciddi bir şekilde işe alımlar devam ediyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi. İnsanlar bu defa girdikçe birbirlerini hem bu network'le daha genişletebiliyorlar. Ondan sonra hem de dediğiniz gibi bu ihtiyaçları görüp birbirlerini yönlendirebiliyorlar. Belki yarın bir gün içimizden recruiter'lar çıkacak. Yani Almanya'da bu insanları işe yerleştirme noktasında hizmet verebilecek insanlar olacak. Şimdi Almanya'da bir yasa çıkıyor. Türkiye'den insanlar gelebilecek. Belki ona aracılık edecek firmalar çıkacak. Çünkü bu sektör canlı bir sektör ve Almanya'nın da çok Biz ciddi yaptık ihtiyacı var hocam. yani. Öyle Biz mi? yaptık onu. Dediniz. Komünite Ha, olarak yaptık yani. e, Maalesef o üzücü, yıkıcı 6 Şubat depreminden sonra arkadaşlarla bir araya geldik. Dedik ya biz yani çoğunluğumuz Türkiye'den ne yapabiliriz bu depremden sonra Türkiye'deki arkadaşlarımız için, insanlar için? Bir arkadaşımızın talebi ve fikriyle işte oradaki acaba IT'cileri buraya getirmek için bir şey yapabilir miyiz, yol bulabilir miyiz diye. Burada bizim başından beri yine sizin o katıldığınız, hı. ilk başta yaptığınız workshop'a katılan Doktor Thomas Batsching var. Evet, TR hatırlıyorum. Hı hı. kurucusu ve CEO'su. O da bize destek veriyor başından beri. Konuyu ona açtım. O da dedi ya olur, çok güzel olur. Hemen başvuruları topladık. 65 başvuru oldu. 60 tanesi uygundu. Bunu Thomas şeydeki firmalara gönderdi. E, Network'ündeki. Oradan Hı hani hı. işte adaylar belirlediler. İşte görüştürdük, şey yaptık, işte hazırladık falan. En son bir tanesiyle en son görüşmeyi de yaptık ve tamam dediler. Biz seni getireceğiz buraya. Ve Çok iyi. Hı sözleşme hı. imzaladı. Şimdi işte vize işlemleri devam ediyor. Ona da vesile olmuş olduk. Biz neyiz? Bir recruiter değiliz. Biz bir dernek değiliz. Bir şey ama neyiz? Kurumsal bir isimiz, bir kimliğiz, bir yapıyız. Yani Ahmet Mehmet değiliz yani. Bu isim altında olduğumuz için bu kadar etkin olabildik. İnşallah daha da böyle resmileşince daha da büyük işler yapmaya çalışacağız. Yani şu an bu halimizde e, bir yıldan beri geldiğimiz nokta mesela ilk başta dedim ya şehir şehir gruplarımızı oluşturalım diye sadece Ingolstadt'ta vardık. İşte yanındaki Münih, Augsburg, Nürnberg. Şimdi Almanya'nın 10 tane bölgesinde gruplarımız oluştu. Daha sonra işte diğer ülkelerden işte Finlandiya'dan, Belçika'dan arkadaşlar ya biz de böyle bir şeye ihtiyacımız var. Hani biz de gelememiz ya şu an düşünmüyoruz daha ileride onları açmayı düşünüyoruz ama dememize rağmen çok kendi halimize kalamadık. Şimdi Avrupa'da da gruplarımızı açtık ve 12 ülkede gruplarımız oluştu. Yani bu işin arkasında tek ben yokum, tek öteki yok. Yani biz şimdi 7 kişilik bir kurucular ekibi olarak bu işleri takip etmeye çalışıyoruz. Onun haricinde 10 tane bölge adminimiz var. 12 tane ülke adminimiz var. İşte kayıt admini, mentoring admini, işte bayanlar admini, teenagers admini falan diye böyle bir sürü arkadaşla bu işleri biz alıp yürütmeye götürmeye çalışıyoruz. Yani çünkü IT işine girdiğimde mesela benim girdiğim firma alanların yaptığı tek iş var hocam. Organizasyon. Yani Çok iyi. onu buluyor, bunu buluyor, elemanı buluyor, şeyi buluyor. E, Olayı bitiriyor ve şu an yani dünyanın 120 ülkesinde bilmem 800 bine yakın çalışanı var. Ha. Hmm. Yani devlet mevlet yanında şey halt etmiş yani. Devlet falan devlet küçük kalıyor yani. Yani Hmm. onun için yani bizlerin yani belli bir ya şimdi bir sürü işte Türkiye'de şeyimiz var hani tecrübemiz var, birikimimiz var. Ya bunları burada gidip de ben şey yapmak için söylemiyorum ama yani böyle bize daha böyle kapasitemizin altında işlerde çalışarak bunları öldürmeyelim, harcamayalım. Yazıktır, Tabii günahtır, ki. israftır yani. Ben hep söylediğim şey yani. Yani böyle daha verimli olabileceğimiz, kendimizi her şeyle daha katkı sunabileceğimiz şey yapmamız lazım. Yani işler yapmamız lazım. Ee, İnşallah bu da bize bir ciddi bir ortam imkan sağlamış, Yok, sunmuş. bence de Oldu çok yani. güzel olur. Peki Zero to Heroes'un yani böyle farklı farklı başlıklar geçti ama temel olarak şu anda yaptığı faaliyetler ve planladığı faaliyetler neler? Başlıklarla sayarsak yani şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyebileceğiniz neler Hocam, var? evet biz dediğim gibi hani birebir iletişim, etkileşim önemsediğimiz için her adminimize, her bölge, ülke, branş adminimize şunu kararlaştırdık, şunu söyledik. Dedik ki yani ayda bir en az bir etkinlik yapın.
Yani bu tanışma amaçlı olabilir, nasıl gidiyor amaçlı olabilir, işte bir tecrübe paylaşımı olabilir falan. Yani toplu o bölgeye ait, o gruba ait her ay bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Orada arkadaşlar daha çok böyle tanışıyor, kaynaşıyor. İşte herkes birbirinin durumundan haberdar oluyor. Kim iş arıyor, kim çalışıyor ve hangi teknolojiler işte daha önemli, nerede ne yapması gerekiyor falan diye. Böyle kendi işlerinde gruplar ayrı bir community gibi aslında çalışıyor. Yani mesela şu an QA tester grubumuz kendi içinde bir çalışma grubu oluşturdu ve işte test automation projektten tutun İngilizce pratik kursuna, Almanca pratik kursuna kadar, işte bir database oluşturmaya kadar, yani birçok böyle aralarında paylaştıran arkadaşlar, 5-6 arkadaş bu işi sahiplendi bu şekilde ve onlar da ayrı bir community gibi kendi içinde tekrar bu mentoring hizmeti bilmem şeyleri falan, bu tecrübe paylaşımları belki her hafta orada etkinlik oluyor yani o grup içerisinde. Yani onun gibi bizim diğer gruplarda da o şekilde o kadar aktif hale getirip bu networking hizmetlerini artırmak istiyoruz. Onun haricinde ya mesela iş arayan arkadaşla piyasada çalışan arkadaşı eşleştirdiğimiz mentoring hizmetimiz var. Ve bu yapılandırılmış bir şekilde 4 görüşmeye e, öngörüyoruz. Tanışma, kariyer belirleme, işte CV özgeçmiş hazırlama, LinkedIn profil oluşturma, networking çalışması, mock interview falan gibi belli başlıklarla bir kılavuz oluşturduk, yayınladık. Bu doğrultuda aynı yoldan geçmiş, zero'dan yani sıfırdan başlamış ve şu an bir yerde çalışan arkadaşlar tecrübelerini o yoldaki arkadaşlara aktarıyorlar. Ve bu da birebir iletişim, etkileşim olduğu için ya bende de olduğu gibi benim stajyeri bulmama, iş yeri bulmama etken olan arkadaşta olduğu gibi bu da böyle bir fayda sağlıyor. Ve diğer en önemli hizmetimiz de çalışan arkadaşlardan rica ettik. Dedik ki ya çalıştığınız firmalarda referans olma imkanınız varsa bunu bir tablo, bir işte liste oluşturalım. Oradan size yani uygun pozisyon bulanları size yönlendirelim. Onlara referans olun. Olur musunuz? Oluruz. Hay hay. Ve 8 firmayla başladı. Şu an 14 firma, Almanya'daki 14 firmada arkadaşlar buldukları pozisyona başvurabiliyorlar referans üzerinden. Yani referans üzerinden başvurmanın avantajı ne? Bu işte filtreye, süzgece takılmadan direkt sizi interview'e davet ediyorlar yani. Artık bundan sonrası size Çok iyi. kalmış. Yani en azından bir interview tecrübesi olmuş oluyor. Ve bunlar da büyük firmalar yani. Benim işte bahsettiğim gibi dünya çapında. Hatta bu sadece Almanya değil, Avrupa'da da, Türkiye'de de, yani diğer ülkelerde de e, iş imkanı sunan, iş pozisyonları olan firmalar yani çoğunluğu itibariyle yani. Ben çünkü görüyorum mesela hani siz paylaşıyorsunuz. Ben WhatsApp grubundan görüyorum işte bir kişi daha iş buldu, bir zero'muz daha hero oldu diye paylaşıyorsunuz. Şu anda Evet. kaç oldu bilmiyorum. Bayağı bir sayı var zannediyorum. Bu şekilde yardımcı olup iş bulmasına yardımcı olduğunuz insan var. Hocam şöyle, yani şu an 55 kişi oldu ama bunlar sadece bizim tespit edebildiklerimiz, görebildiklerimiz, Hmm. duyabildiklerimiz. İnanıyorum ki çoğu arkadaş da böyle çekiniyor, hani paylaşmak istemiyor, ya diyor benim ismim şeyim görünmesin, duyulmasın veya kendimi hani böyle reklam yapıyormuş gibi algılıyorum diyen arkadaşlar var yani. Hı hı. Burada hani şöyle, ondan da eleştiri geliyor bazen, ya siz mi koydunuz ki arkadaşı işe? Ya biz koyduk demiyoruz da yani bir paylaşım, bir motivasyon oluyor yani. Öte taraftan da arkadaş diyor ki ya Evet, ben diyor hiç diyor işe gireni duymamıştım diyor. Komite dahil olduktan sonra diyor bakıyorum herkes diyor işe giriyor diyor yani. Ve bu da insanı aynen. motive ediyor yani. Hani biz insanlar motive etmek için paylaşıyoruz ama tabii burada bizim sunduğumuz yani networking hizmeti, motivasyon, mentoring hizmeti gibi hizmetlerden faydalanan arkadaşlar da var. Bunların da mutlaka bir katkısı olmuştur diye, hani Zero to Heroes'un desteklerinin de katkısıyla, hani sadece bizim şeyimize değil, Evet. Tabii ki arkadaşlar işe insanların bir giriyorlar. eğitim alması lazım. Yani eğitim Evet. almadan işe bulma Yani, olmaz. Siz yani, recruiter da değilsiniz. Onları direkt işe evet, sokan bir aracı da değilsiniz. Ama evet. ben şuna inanıyorum dediğiniz gibi. Ben mesela bu da bazen bootcamp'lerle ilgili soruluyor. Çok soruluyor. Ben de yani zaman zaman hak veriyorum. Bazı insanlar diyorlar ki mesela işte kaç tane mezunum var, kaç işe girdi? Yani şimdi şöyle bir şey olmuyor bu. Mesela dershanelerle ilgili işte dershaneler, üniversiteye hazırlık dershaneleri yapıyorlar. Şimdi her gelene üniversiteye kazanma garantisi veremezsiniz. Böyle bir ihtimal yok. Yani öğrencinin o işin hakkını vermesi, gerçekten istekli olması, çalışması, işte mesela Almanya'da çalışıyorsa Almanca bilmesi gibi birçok En etken önemlisi de oluyor. hocam,
İş Evet. araması, iş başvurusu İş araması, yapması. aynen. Biz Çoğu sizinle de insan onu konuşuyorduk. Yani yapmıyor. aynen öyle. Şimdi Evet. yani şöyle diyemem ki benden 100 kişi kurs aldı. İşte 90 işe girdi. Aramıyorsa nasıl iş bulacak dediğiniz gibi. Yani, Yani yani, yani. ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hani özellikle Almanya, İngiltere, Hollanda, ondan sonra Amerika, buralardaki öğrencilerimizden benim gördüğüm, Fransa'da dahil, iş aralayanlar içerisinde o yeterliliği sağlayıp dil problemi olmayanlar içerisinde iş bulma oranları çok yüksek. Ama bazen işte onu söyleyeceğim. Almanya'da mesela bir arkadaşla görüştüm. Ya hocam kimse işe giremiyor diyor. Ya nasıl giremez? Yani Almanya'da nasıl işe giremez? Herkes patır patır işe giriyor. Ya öyle bir şey söylüyorsun O ki diyor zaman yani bir nasıl iki işe örnek giremiyor vereyim. yani. Evet, Müsaadenizle buyurunuz. onu teyit edecek. Şimdi bir arkadaş kendisi çalışmış. Full stack Java developer olarak işte video izlemiş, öğrenmiş falan. Bir de bizim yönlendirdiğimiz bir to do projesi vardı. Başka bir community'nin yaptığı. Oraya da katılmış falan, kendini geliştirmiş. Sonra e, bize dahil oldu ve orada mentoring hizmeti aldı bir arkadaştan. Mentoring hizmeti devam ederken bir ay içerisinde arkadaş iş buldu ve işe girdi. Ve bize çok Evet. dua etti, çok teşekkür etti. Yani hocam sağ olun, sizin ve ekibinizin sayesinde işte projeye dahil oldum ve işte mentoring hizmeti sayesinde de böyle bir işe girmiş oldum diye. Yani veya mesela bir arkadaş çalıştığı yerde dedi ki hocam bize dedi çok acil 20 tane tester lazım. Oh maşallah. Ha, e, hemen alacaklar, şey yapacaklar. Hemen duyurduk arkadaşlara falan. Dedi ama dedi ben bir iki kişi diye söyledim dedi. Yani o kadar hani nereden biliyorsun bu kadar şeyi falan gibisinden şey yapmasınlar diye dedi. Duyurduk. Böyle birkaç arkadaş şey yaptık falan. Ta işte başka eyaletten. Arkadaş çok güzel. Aynı şeydeyiz. Batch 5'teyiz. O da sizin Hı hı. kurstaydı. Oradan başvuru yapmıyormuş. Yani niye? Benim dilim yetersiz, Almancam yetersiz, B2'm yok falan. Ya hocam gel bak burada böyle bir şey var. Sen de iyiydin yani kursta, biz seni biliyoruz. Şuna bir başvur, bir görüş ya, bir dene yani. Olmazsa gel olmasın Değil mi ya. yani? Ya, yine Ha, olmasın. ha. Eleman görüştü. Vallahi hocam çağırdılar mülakata falan. Mülakatı yapan ekip Türk çıktı. Adam Türkçe mülakat yaptılar. Çok iyi. Ha. Aldılar işe yani. Çalışıyor şimdi kaç aydır. İşte evinde taşıdı buraya şimdi geldi. Yani Çok iyi. yani onun için ya ne neyin nasıl olacağı belli değil. Çok arkadaş biliyorum kurs bitmeden işe girdiler yani. Ya Aynen. başka bir örnek vereyim. Ya ben hani şimdi ben rahat konuşuyorum. Niye? Çünkü ben IT düşünenlere hitap etmiyorum. Yani IT alanına girsem mi girmesin mi diyenlere hitap etmiyorum. Ben IT kursu almış, bunun öğrenmiş, işte piyasaya çıkan, iş arayan yani insanlara hitap etmeye çalışıyorum. Onun için rahat konuşuyorum. Yani çünkü bazıları diyor ki ya siz işte hayal tacirliği yapıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Ben onlara hitap etmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Bu yola girmiş arkadaşlar, şu örneği vereyim. Bizi firmaya başvurdu bir eleman, bir arkadaşımız. Böyle referans yoluyla. Görüşmeye çağırdılar falan. Dili yetersiz geldi ve reddettiler. Başka bir yere başvurmuş. Orada işte farklı bir yere yönlendirmişler. Orada mülakata giriyor. Doğru düzgün diyor benim mülakat yapmadılar. Ya CV'mden dolayı diyor. Çok mülakat da yapmadılar diyor. E, ve tamam dediler gel başla. Yani mülakat esnasında. Dedim ki diyor ya benim eşim de şey yapacak. Benim eşim de bu kursu bitirdi. Hı Hani hı. o da gelebilir mi? Tamam o da gelsin başlasın dedi. Ya bu Maşallah. gerçek yani. Bu şey böyle Aynen. efsane gibi geliyor. Direkt muhataptan dinliyor. Yani bunu yaşayan arkadaştan dinlediğim bir hadise olduğu için her yerde bunu da anlatıyorum. Yani onun için bu işe giren Yok, arkadaşlar kesinlikle. ümitlerini kesmesin. Yani eninde sonunda iş bulurlar. Hani Almanya için diyorum, hani Avrupa için belki diyebilirim. Onun için yani vazgeçmeyecek, ısrar edecek, arayacak, başvuracak. Onun için biz işte diyoruz ki ya işe girenler paylaşsın bizimle. Çünkü işe girmenin önündeki en büyük engel iş başvurusu yapmamak. Hani onu da istatistikler Aynen. olarak hocam, istatistikler olarak onu da ispatlıyoruz. Niye? Çünkü geçen siz de biliyorsunuz bir araştırma yaptık. Bootcamp mezunlarının Evet. işe girmesi, yerleştirilmesi aşaması diye. E, o araştırmada o sonuç çok rahat görülüyor. Yakında onu yayınlayacağız da. Yani işe girmeme nedenleri diye sıraladığımızda diyor ki ben iş başvurusuna başlamadım. Yani iş başvurusuna başlamadıysan işe İşe giremezsin. giremezsin. Hı hı.
Evet. Yo, O ben zaman kesinlikle şunu buyurunuz. evet. Telefon çağırıyor, sizi rahatsız etmiyor değil mi? Biri Yok yok, bilgisayarını duymuyoruz. kapatamadığında. Hı. Tamam. Yani şöyle, aynı şeye ben de katılıyorum. Yani mesela Almanya'da olup benim ısrar ettiğim öğrencilerim de oldu çok defa. Hani siz Almanya'da olduğunuz için Almanya'dan örnek veriyorum. Başka ülkelerden değil. E, Ya benim Almancam yetersiz diyenlere dedim ki ya bak, mülakatta sorulacak sorular belli. Ben ilk İngilizce öğrenmeye başladığımda sağ olsun bir öğrencim bana demişti. İşte Amerika'ya gidiyorum, korkuyorum konuşmaya. Yani ben İngilizceyi çok bilmiyorum diyor. Ya dedi ki, hocam dedi, ya siz dedi mesela McDonald's'a Türkiye'de gitseniz, McDonald's'taki adam size ne söyleyebilir? Yani tahmin edin dedi. Yani 5 tane cümleyi geçmez. İyi günler, ne istersiniz? Hoş geldiniz, nasıl yardımcı olabilirim? Dedi ki ya kelime kelime bunları ezberlemeye çalışmayın. Yani o 5 cümleden hangisini söylediğinize bakın. Ben de öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Yani Almanya'da özellikle ve bütün iş yerlerinde yani öyle. Mülakatta çıkacak sorular %80 aynı. Zaten hani dediğiniz gibi 3 tane mülakata girseniz, 4 tane mülakata girseniz artık soruların hep aynı şeyleri konuştuğunuzu fark edeceksiniz. Ya Almanca bu sorulara çalışın ya. Bütün Almancayı öğrenmenize gerek yok yani. Mesela o dediğiniz Diyorum. tüyoyu bir arkadaşa verdim. Bizim Evet. firmada mülakata girecekti. Dedim ya bak, İngilizceye dönebilirler. Yani Hı Almanca hı. yapıyoruz, tamam, senin Almancan iyi. Ya öyle mi falan dedi. İyi, söylemen iyi oldu dedi. Arkadaş hazırlanmış, tamam mı? İngilizce şeyi, işte sorabildiklerin cevaplarını falan. Mülakata girmiş çıkmış, diyor hocam diyor çok iyi geçti. Nasıl oldu ya işte, konuşmanın ortasında dediler ki şimdi İngilizceye dönerim falan dediler dedi. Ben de hemen zaten hazırlamıştım dedi. Orada dedi anlattım falan, sonra dedim ki ya ben işte mümkünse Almanca devam ederim. Yoksa hani ben İngilizce şu an çok şey değil. Hayır hayır, İngilizcen gayet iyi. Tamam, Almanca devam edelim demişler yani. Yani Ya işte öyle oluyor. Yani bazen insanlar tabii ki şöyle olmuş oluyor. Yani bunu mülakatta kandırmak amaçlı değil. Ama bu rahatlığınız olursa iş hayatında o kadar zorlamıyorlar zaten. İş hayatında işte yazışma yapıyorsunuz. ya Toplantıda bütün cümleleri anlamak zorunda değilsiniz ki bana yani. soruyorlar, işte toplantı yapıyoruz birebir de, görüşme. Diyor ki Almanca mı konuşalım, İngilizce mi konuşalım? Ben diyorum ya fark etmez, ikisi de iyi değil diyorum yani. Ne konuşuyorsan konuş yani. İkisi de iyi değil yani. İşe girene kadar her şey. İşe girdikten sonra bir şekilde halloluyor, Yok, bence yapılıyor. de yani Yani, kesinlikle halloluyor. Onun için şunu diyoruz, yani bir daha söylemiş olalım. Yani bu böyle bir network'e sahip olmak aslında işe girmek için güzel bir aracı olmuş oluyor. Dediğiniz gibi hele hele referansla, o şirkette çalışan birisinin referansıyla girmiş olmanız aslında sizi bazı o ön otomatik elemelerden geçirmiş oluyor. Yani CV'nize bakarak elenmeden geçmiş oluyorsunuz. Bu referansla girmiş olunuyor. Bence çok da güzel olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlara da soralım. Katılımcılardan sorusu olanlar varsa alabiliriz arkadaşlar. Yoksa yavaş yavaş artık toparlayacağız. Çünkü ben genelde başta da İslam hocama da söylemiştim. 1 saatte sınırlamayı düşünüyorum. Çünkü biz muhabbete dalınca o zaman çok hızlı geçiyor. Peki önümüzdeki dönem için hedeflediğiniz, hani dernekleşeceğinizi söylediniz. Yakın evet. zamanda hedeflediğiniz yeni bir şey var mı? Bir, bunu soracağım. Son 10 dakikamız kaldı. İkincisi de hani her ne kadar siz dediniz bu kurslara almış, dolayısıyla sektörü olan insanlarla ilgileniyoruz deseniz de Almanya'da IT sektörünü nasıl görüyorsunuz? Ben hani hep ben şunu söylüyorum. Diyorum ki sonradan mesela eczacı olamazsınız. Hani eczacılık bitirmeden sonradan ben karar verdim, eczacı oldum diyemezsiniz. Eczacı kalfasından bahsetmiyorum. Ya da ben sonradan karar verdim, öğretmendim, 20 sene öğretmenlik yaptım. Sonra doktor olmaya karar verdim, doktor oldum. İmkansıza yakın bir ihtimaldir. Doğru, evet. Hı. Ama IT'de böyle değil. Evet. Gerçekten hani insan belli bir eğitim seviyesine sahipse, hani 20 yıl öğretmenlik yaptıysa veya sizin gibi hani akademisyenlik yapmışsa, avukatlık yaptıysa farklı alanlardan IT'ye geçiş gerçekten mümkün oluyor. Hani bunu hepimiz de canlı olarak yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda IT'nin Almanya'daki pazarını nasıl görüyorsunuz? Bu 2 soru. Yani son 10 dakikada Zero to Evet. Hero olarak hedefler ve Almanya'daki IT sektörü
ve işe yerleştirmeleri nasıl görüyorsunuz? Ya hocam yani bununla ilgili dediğim gibi biz şu an bir rapor hazırlıyoruz zaten. Yani bilimsel Hı. istatistikleri ortaya koyacağız. Hem bizim bootcamp mezunlarına yönelik yaptığımız neticeler, sonuçlar var, onlara koyacağız. Hem de Almanya özelinde, çünkü bu Gutschein olayı burada problem oluyor bazen. Gutschein dediğimiz buradaki Job Center gibi, işte Agent für Arbeit gibi kurumlar var, destek veren böyle işi olmayanlara. Onların verdiği bir işte kurs parasını ödeme, üstlenme şeyi var. Onunla ilgili hani çoğu arkadaş farklı meslekten geldiği için buradaki kurumlar ayak diretiyor. Yani sen diyor IT'ci değilsin ki, niye diyor bu alanda sana bana eğitim verdireyim diyor. Ee, Onlara hitaben bir çalışma başlatmıştık. Sizin gibi 8 tane bootcamp'le beraber ortak bir araya geldik. Bir akademisyen arkadaşlarımız soruları hazırladı, şeyleri hazırladı. Onlarla çalışmamız devam ediyor. Ee, Ve bunu işte 300'e yakın bir sonuç geldi. Güzel bir rakam, hani istatistiksel çalışma Tabii. yapabilmek Hı için. hı. Ha, bunu biz rapor haline getireceğiz. O raporda da genel piyasa ihtiyaçlarından da bahsedeceğiz. Hani bizim okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla McKinsey'in falan en son mesela yapılan araştırmasında Almanya'da 16 bin mi 65 bin mi, yani şu an rakam tam aklımda değil ama yani ITC ihtiyacı olduğu, eksiği olduğu, açığı olduğu ortaya konuyordu. Yani ki bunu biz bizzat görüyoruz zaten yani. Yani dediğim gibi yani böyle junior ve tecrübesiz, belki işte sıfırdan bu alana girmiş insanlar çok rahat işlere girebiliyor. Onun da ötesinde ben mesela iş yerinde bir ara Jump Starter programı diye bir şey yapmışlar. Java Jump Starter. Orada co-trainer olarak katıldım. Orada mesela yeni girenlerle konuşuyorum. Adam hiç IT kursu bile yok. Orada şirket alıyor. Elemanın üniversite mezunu veya şey farklı bir alanda, kimyacıyım diyor mesela, ben kimya bitirdim diyor. Alıyor şirket, ona bir ay, 2 ay, 3 ay o Java'yı falan veya ilgili programları öğretiyor. Ondan sonra piyasaya IT'ci olarak satıyor yani. Yani ihtiyaç bu boyutta ki mesela buradaki Almanya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Hindistan'a gitti özel anlaşma yapmak için, yani oradaki nitelikli IT işçileri buraya işiyle değil getirmek, mi? Hı hı. IT'cileri. Yani burada böyle bir fırsat var, böyle bir imkan varken bizim elimizde de, yani şu an birçok insan bu bootcamp'lere gitti, bitirdi. Hani şu an kimisi ümitsizlikten, kimisi başka alana kayıyor, şey yapıyor ya. Gerek yok. Biz bir olalım, birlik olalım, beraber olalım, ortak hareket edelim ve bu arkadaşlarımızın bir an önce işe girmelerine öne ayak olalım, vesile olalım. Yani derdimiz, şeyimiz bu. Hani işe girmese bile, bak ben şunu söylüyorum. Ben iddia da ediyorum. Biz şimdiye kadar, siz dediniz ya bundan sonra şeyiniz ne, hedefiniz ne, yapacaklarınız ne? Biz şimdiye kadar e, iş bulan IT community olarak kendimizi konumlandırdık. Bundan sonra Ferayn olduktan sonra da, dernek olduktan sonra da işveren IT Ferayn olacağız inşallah ve 3-5 İşin seneye kadar çalıştıracak insan bulamayacağız yani. Eğer bu planladıklarımız, kafamızdaki işler giderse aynı anda biz 3 proje, 5 proje, 10 proje, 100 proje belki yürütme, götürme kapasitesinde olacağız yani. Bu projeler içinde insan kaynağına ihtiyaç var. Buradan gelen her insanı biz belki burada istihdam etme imkanı olacak. Bir diğer plan hocam, biz sadece Almanya olarak konumlanmadık zaten baştan itibaren. O taslak demiştim ya, bir hı hı. çerçeve çizdik. Yani biz Zero to Heroes olarak ne yapacağız, nereye varacağız diye. Kısa vadede Almanya, sonra Avrupa, sonra tüm dünya diye hedef koymuştuk kendimize. Dolayısıyla şu an Almanya ve Avrupa ayağını tamamladık gibi. Ama yakında Kanada'da, Amerika'da da gruplarımız oluşacak. Türkiye'de de oluşacak. Ama Türkiye durumu biraz şu an daha bir net bir şey yapamaz. Çünkü biz WhatsApp grupları üzerinden bu grupları yürütüyoruz. Türkiye'deki arkadaşlar WhatsApp gruplarına dahil olmasında veya buradakilere ve onlara bir zarar olur mu, bir sıkıntı olur mu? Onun daha şeyini yapmaya çalışıyoruz. Belki bir Discord sunucusu kurabiliriz. Oradan hani Türkiye'deki insanlarla oradan devam ederiz. Ama şu an için Türkiye ile ilgili bir şeyimiz yok. Hani Türkiye'den izleyen arkadaşlar varsa, bu komüniteye dahil olmak istiyorlarsa şu an başvuru yapmasınlar veya zaten hani referanslı olduğu için varsa tanıkları yapabilirler. Biz onlara daha sonra dönebiliriz. Yani gruplarımız oluştuğunda, Türkiye ile ilgili de yapılar oluştuğunda onlara tekrar döneriz. İşte şöyle bir grup oluşturduk, şöyle bir yapı oluşturduk. Türkiye'de oraya dahil olabilirsiniz dedik. Çünkü biz Türkiye'deki arkadaşlarla da çalışmak istiyoruz. Onlara da burada hani
Avrupa'da böyle bir iş imkanı, staj imkanı sunmak istiyoruz açıkçası. Onların daha çok ihtiyacı var. O konuda da yani Kesinlikle. duyarsız kalamayız. Yani onu da şimdi bildirmiş olayım, söylemiş olayım. Ee, Yani ama şöyle, şu anda Türkiye'deki benim bütün öğrencilerimin hayali Avrupa'da iş bulmak. evet, Zor bir evet, şey bu. Gerçekten evet. şu anda şirketler ona hala çok sıcak değiller. Hindistan bu konuda dediğiniz gibi çok ciddi bir insan gücüne sahip. Ama niyeyse Türkiye daha hani bunu çok çözemediler. Yani şunu Yes. ben de kapatırken söyleyeyim, size de son sözleri bırakacağım. Yani özellikle Türkiye'de olup bizi izleyenler varsa hani temel olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde Avrupa çok ciddi insan alacak. Özellikle IT sektöründe çok fazla insan alacaklar. Ama şunu beklemeyin, yani Türkçe bilgimle buraya geleceğim olmaz. Yani siz Almanya'ya gelmeyi hedefliyorsanız, Hollanda'ya gelmeyi ya da Avrupa'ya gelmeyi hedefliyorsanız dil meselesini çözmeniz lazım. Nasıl ki IT sektörüne girmek için bir bootcamp'e gelip kendinizi böyle sıkı bir çalışma kampına alıp IT sektörünü öğrendiyseniz dil meselesini de o şekilde çözmek lazım. Şu avantaj var. Almanya dışında mesela Hollanda'da İngilizcenizin Amerikan İngilizcesi gibi sular seller gibi olmasına gerek yok. Çünkü Hollanda'da native değil ama Herkes. Evet. İngilizce yani B2 bildiğiniz zaman, Hı. yani konuşabildiğiniz zaman, insanlarla iletişimde kurabildiğiniz zaman yeterli oluyor. Almanya'da bu birazcık daha hassas çünkü Almanya'dakiler Hocam, native, kendi dilleri yani. evet, yani bu Ama Hindistan alakalı böyle şöyle bir duyum var ama teyit etmedim. Bir arkadaş söyledi. Dedi ki bazı sektörlerde mesela bir sigorta şirketiyle ilgili eleman ihtiyacı vardı. 60 tane dedi Hintli işten çıkarttılar. Şeyden dolayı güvenlik, yani evet, değil bölge mi? olarak Hmm. sadece Avrupa ve Türkiye'yi içine alacak şekilde o network, o ağ, o internet bağlantısı şey meselesinden dolayı belli bölgeleri çıkartıyor. Burada biliyorsunuz data analiz dedikleri bu veri güvenliği Tabii. olayı çok kritik, Çok önemli. önemli. Hmm. Onun için yani Türkiye'ye oradan ciddi bir ihtiyaç doğabilir yani. Bir kapı açılabilir yani Evet. Avrupa'ya. Kaldı ki zaten Değil de Türkiye'den Almanya geliyor. yeni yasa çıkardı. Hollanda'da o anlamda yeni bir yasası var. Zaten daha önceden de burada yetişmiş insan gücüne her zaman açıklar. Expat diye bir uygulama var. Expat çerçevesinde tecrübeli insanlar buraya rahatlıkla gelip iş bulabiliyorlar Hollanda'ya. Yani Avrupa'da önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok ciddi bir IT ihtiyacı olacak. Ben buna inanıyorum. Ama dil meselesini herkesin çözmesi lazım. Bir şekilde hani Türkiye'de olayım, Türkçe konuşup iş bulayım, bu mümkün değil. Belki bugün için çok hızlı bir şekilde iş imkanı da olmayabilir ama önümüzdeki yıllar, çünkü Avrupa şu anda çok ciddi bir şekilde IT'ye yöneldi. Zaten Almanya bu konuda, sadece Almanya'nın ihtiyacı bile dediğiniz gibi binlerce, on binlerce olabilir. Herkes bence buna altyapısını hazırlamalı. Sorular var. Yani çok soru var ama artık bitirmem lazım. Süreyi doldurdum. Yorum olarak yazıyorsak ben onları okur, yorum Evet, olarak yazarım hocam. tamam. Tamam. İnşallah yorum olarak yazanlar vardı son olarak. Dolayısıyla da herkese çok teşekkür ederim. İslam Hocam, başta da size çok teşekkür ederim. Pazar günü bize zamanınızı ayırdınız. Bu faydalı bilgileri bizimle paylaştınız. Son olarak eklemek istediğiniz şeyler varsa veya veda sözleri olarak buyurun. Son Evet, söz yani sizde. hocam ben şuna inanıyorum, şunu gördüm. Yani herkese belki çağrımdır. Yani bu işe hep beraber destek verelim, sahip çıkalım. Yani çünkü tek başına işte 3 kişiyle 5 kişiyle bazı şeyler olmuyor, başarılmıyor. Yani ben burada bütün IT kurslarına da, bütün firmalara da ne bileyim yani bu alanda işte gönüllü olarak bir şeyler yapmak isteyen uzmanlara da herkese açık çağrıda bulunuyorum. Yani gelin hep beraber hep birlikte daha iyiye inşallah daha iyi bir gelecek inşa edelim. Hep birlikte İnşallah. hareket edelim. Yani bizim mottomuz, bizim sloganımız bu olsun. Bunu da hayata geçirelim, gerçekleştirelim inşallah diyorum ya. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Size hayırlı pazarlar. Bizi dinleyen insanlara da hayırlı pazarlar diliyorum. Önümüzdeki hafta muhtemelen yine
arkadaşlar staj firmalarından birisiyle bir yayınımız olacak pazar günü. Bu konuda staj yapmak isteyen, IT sektöründe farklı ülkelerde staj yapmak isteyenler önümüzdeki pazarki yayını takip edebilirler. Onu da paylaşacağım. Görüşmek üzere hocam. Tekrar iyi Sağ olun hocam, akşamlar, iyi teşekkürler. pazarlar diliyorum. Görüşürüz Görüşmek herkese. üzere. Sağ olun.